Paris'te lüks bir otelin yerin metrelerce altındaki boğucu cehennem sıcağı mutfağına giriyorsunuz. Her taraftan buharlar yükseliyor. Tencere tavaların şangırtısı yeri göğü sarsıyor. Yüzünden terler akan palı bıyıklı aşçıbaşı gürlüyor. Çabuk, sote patatesli Chateaubriand. Fırınların kızıl ışığında herkes öfkeli. Bu kaosun tam ortasında asansör boşluğundan aşağı kızarmış bir tavuk düşüyor. Ekmek kırıntıları, kağıt yırtıkları, izmaritler ve çöplerin tam ortasına. Bir garson o tavuğu soğukkanlılıkla alıp kirli bir bezle siliveriyor. Saniyeler sonra yukarıdaki ihtişamlı yemek salonunda o tavuk, zengin bir Amerikalı müşteriye gümüş bir tepside servis ediliyor. Lüksün hemen altındaki bu ter, pislik ve karanlık çukurda günde 17 saat bulaşık yıkayan bir adam var. Eton mezunu, eski bir imparatorluk polisi olan George Orwell, 1933 yılında yayımlanan Paris ve Londra'da Beş Parasız eserinin tam kalbindeyiz. Modern dünyanın görünmez kıldığı yoksulların, mutfak kölelerinin ve berduşların dünyası bu. Açlığın insan zihnini nasıl dönüştürdüğünü, toplumun alt sınıflara neden bir veba gibi yaklaştığını anlamaya çalışıyoruz. O halde hikayenin en başına Eric Arthur Blair'ın, namı diğer Orwell'ın o muazzam içsel çöküşüne gidelim. Burma'daki bugünkü Myanmar'daki polislik görevinden istifa etmesi rastgele bir karar değil. Sömürge sisteminin bir parçası olmaktan duyduğu o devasa suçluluk hissi onu içerden kemiriyor. İmparatorluğun o kanlı, sömürgeci yüzünden tiksiniyor, kendini cezalandırmak, bir tür vicdani kefaret ödemek istiyor. Kendi iradesiyle sistemin en dibine doğru radikal bir düşüş yaşıyor. Sömürdüğü insanların acısını Avrupa'nın kendi içindeki sömürülenlerin arasına karışarak kendi bedeninde tatma arzusu bu. Bu düşüş, onu Paris'in Latin mahallesine, adı kulağa çok fiyakalı gelen ama kendisi bir o kadar sefil olan Rue de Coq d'Or, Altın Horoz Sokağı'na savuruyor. Başlangıçta o bohem atmosferin içinde İngilizce öğretmenliği yaparak tutunmaya çalışıyor. Ama pansiyona getirdiği bir kadın tarafından soyulması onu yoksulluğun kıyısından alıp doğrudan mutlak çaresizliğin içine fırlatıyor. O andan itibaren varoşların absürt, akıl almaz dünyasını etrafındaki karakterler üzerinden bütün çıplaklığıyla gözlemlemeye başlıyor. Gözünüzün önüne getirin, tahta kuruları ve sefalet her yeri sarmış. Otel müdüresi Madame Monge'nin o delice halleri var, çorapsız ayaklarında tahta sabolarıyla sokağa fırlayıp bağırıyor. Odalardaki tahta kurularını duvar kağıtlarında ezen müşterilere avazı çıktığı kadar bağırıyor. O mahalle, toplumun dışına itilmişlerin, normal olma çabasından tamamen vazgeçmiş insanların toplandığı devasa bir tiyatro sahnesi gibi. Loire şatolarının sözde pornografik kartpostallarını satan Rouget çifti var örneğin. Aslında içinden sadece düz bina fotoğrafları çıkan, kapalı zarflarla turistleri dolandırıyorlar. Sürekli yarı aç ve yarı sarhoş bir halde sokaklarda geziniyorlar. Yoksulluk bu mahallede insanları genel geçer davranış kurallarından tamamen muaf kılıyor. Kaybedecek hiçbir varlığı kalmayan insanın ahlaki sınırları da yavaş yavaş siliniyor. Bu noktada durup sormak zorundayız. Ahlaki çürümenin, yoksullukla gelen bu serbestliğin bir sınırı olmalı değil mi? Sefalet insanı sadece çaresiz bırakmıyor, içindeki o zifiri karanlığı da serbest bırakıyor. İnsan sadece midesi boş kaldığı için mi canavarlaşır, bunu soruyorsun. Charlie karakterinin hikayesini duyduğunuzda bu sorunun cevabı yüzünüze bir tokat gibi çarpıyor. Charlie, Paris sokaklarındaki o korkunç patolojinin vücut bulmuş hali. Yüzüne baksanız pembe yanaklı gencecik bir çocuk. Ama kendi öz kardeşini bilerek sarhoş edip cebindeki 1000 frankı çalıyor. Bu çalıntı parayla ne yaptığını anlatırken duyduğu o tüyler ürpertici neşeyi hatırlayın. Satılmış, köylü bir kızı satın alarak ona işkence ettiğini büyük bir zafermiş gibi anlatıyor. Yoksulluğun ve ahlaki çöküşün insanı ulaştırdığı o en uç, en hastalıklı nokta bu. Anlattığım bu tablo gerçekten kan dondurucu. Kendi kardeşini soymak, bir insana işkence etmek ve bunlarla övünmek. Açlığın insanı sadece bedenen değil, ruhen de nasıl çürüttüğünün en somut kanıtı bu. Paranın günde 6 franga kadar düşmesi, yoksulluğu saran o yoğun gizlilik, margarinli ekmekle geçen haftalar, paranın azalmasıyla o güne kadar bilgiyi dünyanın silinip gittiğini tasvir ediyor Orwell. Açlığın insanı sadece etten ve kemikten bir yığına dönüştürdüğünü vurguluyor. Eserdeki o çarpıcı ifadeyle birkaç yardımcı organlı bir mideye dönüştüğünü anlatıyor. Yatağından yarım gün çıkamadığı zamanlar oluyor.
Rehinci dükkanlarında kıyafetlerini satarken dükkan sahibinin aşağılamalarına sessizce katlanmak zorunda kalıyor. Müşterilere bilardo topu fırlatan kızıl saçlı bir tefeciden bahsediyor mesela. Açlık öylesine uyuşturucu, öylesine felç edici bir his ki insana onurunu bile unutturuyor. Bedeni ele geçiren bu uyuşukluk halinden onu çıkaran dürtü, hayatta kalma arzusuyla sokağa çıkması. Ve eski bir Çarlık ordusu subayı olan Rus mülteci Boris'le yollarının kesişmesi. Boris'in o iflah olmaz iyimserliği metnin en dikkat çekici zıtlıklarından biri. Sefaletin tam ortasında, ayakları zonklarken, cebinde tek kuruş yokken bile lüks hayaller kuruyor. "Dayan dostum" diyerek cesaretlendiriyor sürekli. Bu ikilinin iş arayışları onları sokağın o başıboş yoksulluğundan alıp mutfakların kapalı kapılar ardındaki modern köleliğine sürüklüyor. Açık havada açlıktan kıvranmakla havasız mahzenlerde yemek kokuları içinde 17 saat ter dökmek arasında bir seçim yapıyorlar. Hotel X'in yeraltı mutfağında iş buluyorlar. Burası zenginlerin üst katlarda şampanya yudumladığı, alt katlarda ise kölelerin ateş başında kavrulduğu bir yeraltı dünyası. Müdür, aşçıbaşı, garson ve en altta plonjör yani bulaşıkçı. Katı, acımasız, nefes aldırmayan bir hiyerarşi var. Orwell'ın Burma'da reddettiği sömürgeci düzenin Avrupa'nın başkentinde lüks otellerin mutfağına gizlenmiş bir kopyasıyla karşılaşıyoruz. Tepede emredenler, en altta sadece itaat edip pisliği temizleyenler. Garsonların aşçılardan nefret ettiği, aşçıların bulaşıkçılara küfür ettiği, herkesin bir altındakini ezdiği bir düzen bu. Şunu fark ediyorsunuz, alt sınıflar kendi aralarında hayatta kalma savaşı verirken, birbirlerini ezerken, en tepedeki patronlar müşterileri aldatmaya devam ediyor. Kullanılmış çarşafların yıkanmadan tekrar serildiği, kötü şarapların lüks etiketlerle satıldığı devasa bir vitrin. Orwell sadece yaşadıklarını anlatmıyor burada, muazzam bir sosyolojik tahlil yapıyor. Plonjör kuramı. Bulaşıkçılar günde 11, 15, bazen 17 saat neden çalıştırılıyor? Sadece yıkanacak tabak çok olduğu için mi? Asla. Asıl neden tabak yıkamak değil. Temel sebep ayak takımı korkusu. Egemen sınıfların bilinç altında yatan o derin, sökülüp atılamayan korku. Bulaşıkçıların zihni boş kalırsa, günde birkaç saat kendilerine ayırıp düşünmeye başlarlarsa tehlike arz ederler. Düzenin adaletsizliğini fark edip örgütlenebilirler. İsyan edebilirler. Güçlüleri asıl dehşete düşüren ihtimal bu. Yoksulu düşünemeyecek kadar meşgul, yorgun ve uyuşmuş halde tutmak zorundalar. Bu durum bugünün dünyasına o kadar benziyor ki, bugünün çalışma kültürünü, insanların sırf kiralarını ödeyebilmek için 2, bazen 3 ayrı işte çalışmasını düşünün. Sabah 8'den akşam 8'e kadar koşturan bir insanın eve geldiğinde dünyadaki adaletsizlikleri sorgulayacak, sistemi değiştirecek bir kitap okuyacak hali kalır mı? İnsanlar sadece günü kurtarmaya, tükenmiş bedenlerini televizyon karşısında dinlendirmeye çalışıyor. Orwell'in o mutfakta gördüğü sömürü çarkı bugün plazalarda, kargo dağıtım ağlarında şekil değiştirerek dönmeye devam ediyor. Sistemin temel dinamiği, alt sınıfları sadece ertesi gün işe gidebilecek, yemek yiyip uyuyacak kadar bir enerjiyle bırakmak. Orwell, eğitimli zenginlerin bu durumu nasıl meşrulaştırdığını çok keskin bir dille yüzümüze vuruyor. Yoksullar acınası haldedir ama onlara biraz bile özgürlük verirsek, boş zaman tanırsak, evlerimizi yağmalarlar inancı hakim. Bu mantıksız korku, her türlü sömürüyü, her türlü insanlık dışı mesai saatini zihinlerinde yasal kılıyor. İnsan sormadan edemiyor. Paris'teki bu uyuşmuş kölelik halini bir şekilde kabullenmişken, bir düzen kurmuşken neden her şeyi bırakıp Londra'ya geçiyor? Bir öğretmenlik fırsatı için Londra'ya döndüğünde işvereni yurt dışında çıkıyor, cebinde sadece 19 şilin 6 peni var. Paris'in o hareketli, şarap kokan, birbirine bağıran ama bir şekilde hayatta kalmaya çalışan curcunası geride kalıyor. Karşısına çıkan Londra oldukça farklı. Yardım etmekten ziyade yoksulları cezalandırmak, onları terbiye etmek için tasarlanmış. Berduşların aynı barınakta birden fazla gece kalması yasak. Her gün yağmur, çamur demeden kilometrelerce yürümeye zorlanıyorlar. Sadece çay ve 2 dilim ekmek menüsüne mahkumlar. Paris'te yorulduğunuzda kaldırıma oturabilirsiniz, Londra'da bu doğrudan tutuklanma sebebi.
Sokakta oturmanın bile yasa dışı sayılması, sistemin kendisinin insanı sürekli bir yersiz yursuzluğa ittiğinin en açık kanıtı. Tam bu öğütücü çarkın içinde İrlandalı Berduş Pedi ile tanışıyoruz. Sistemin tamamen ezdiği, içindeki yaşam ışığını, isyan etme gücünü tamamen söndürdüğü bir adam. Sürekli sızlanıyor. O kadar cimri ki kendi kibritini bile yakamıyor, başkalarından ateş dileniyor sürekli. İşsizliğin, sefaletinin suçunu üst sınıflarda veya sistemde değil, göçmenlerde, o anki deyişle yabancılarda arıyor. Hedef şaşırtılmış bir öfkesi var. En acısı da sistemin ondan talep ettiği o ezik minnettarlık rolünü harfiyen oynuyor. Hayır kurumlarının onu hayatta tutmak için değil, sadece ölmemesi için verdiği o 2 dilim ekmek için minnettar olmak zorunda hissediyor. Toplum, bu insanların çalışkan olmadığı için yoksul düştüklerine inanıyor. Oysa yoksul düştükleri, sürekli yollarda yürümek zorunda bırakıldıkları, barınaklarda uyutulmadıkları için enerjileri çalınıyor. Pedi, o çalınmış enerjinin, kırılmış iradenin vücut bulmuş hali. Açlık ve uykusuzluk onu sadece hayatta kalmaya odaklı bir varlığa indirgemiş. Bir insanın uykusunu elinden almak, onu uysallaştırmanın en eski yöntemidir. Sistem herkesi aynı şekilde kıramıyor. Paddy'nin o sinik, teslim olmuş ruhunun tam karşısına sokakların en ilham verici karakterlerinden birini koyuyor Orwell. Bozo'yu. Kaldırımlara tebeşirle resim çizen, sakat bacaklı bir amatör astronom. Bedeni aç, kıyafetleri paçavra içinde, Ama zihni Londra'nın o kasvetli gökyüzünden çok daha yükseklerde, yıldızların arasında dolaşıyor. dini bir ilahi okuması karşılığında kendisine sıcak bir yemek teklif ediliyor. Bozo bunu reddediyor. Sistemin sadaka ahlakını, inancın bir yemeğe satılmasını kökten reddediyor. Yıldızlara bakıyor ve şöyle diyor. Yıldız gösterisi bedava. Gözlerini kullanmak için paraya gerek yok. Kapitalizmin her nesneyi, her duyguyu metalaştırdığı o dünyada, gökyüzünün bedava olmasından güç alıyor. Kendi beyninin içinde tamamen hür olduğunu söylüyor. Yoksulluğun zihnini esir almasına asla izin vermiyor. Burada durup o büyük eleştiriyi masaya yatırmamız gerekiyor. Sınıfların ve mesleklerin o yapay kibrine atılmış büyük bir itiraz var. Bozo'nun duruşundan yola çıkarak dilencilik üzerine sarsıcı bir tespit yapıyor Orwell. Toplum neden bir dilenciden iğren, neden onu bir duvar ustasından ya da bir bankacıdan aşağıda görür? Çalışmadığı için mi? Hayır, para kazandırmadığı için. Eğer dilencilik haftada 10 pound kazandırsaydı, yasanın ve toplumun gözünde derhal saygın bir mesleğe dönüşürdü. O unutulmaz tespiti yapıyor, sıradan bir milyoner sadece yeni bir takım elbise giymiş, sıradan bir bulaşıkçıdır. Değer yargılarının tamamen gelire endeksli olduğunu yüzümüze çarpıyor. Orwell tüm bu sömürüyü, bu iğrençliği anlatıyor ama kendisi Eton mezunu, Paris'te yaşayan zengin bir teyzesi var, Nelly hala. İstediği an bir telgraf çekip parasal yardım isteyebilirdi. Zaten kitapta olayların kronolojisini de değiştirmiş. Londra dönemi aslında Paris'ten önce yaşanmış. Güvenlik ağı olan birinin yoksulluk deneyimi ne kadar sahicidir? Bu bir tür yoksulluk turizmi olmuyor mu? Bu çok yerinde ve sıkça dile getirilen bir eleştiri. Güvenlik ağının varlığı yadsınamaz, ailesinin yanına dönebileceğini biliyor olması önemli bir psikolojik rahatlık sağlıyor olabilir. Bu edebi tür otobiyografik kurgu olarak adlandırılıyor. Olayların sırasını veya bazı detayları anlatının etkisini artırmak için değiştiriyor. Bununla birlikte bu kurgusal müdahaleler veya cebindeki potansiyel güvenlik ağı tahta kuruları arasında uyurken kanının emildiği gerçeğini değiştirmiyor. Yaşadığı fiziksel tükenmişlik, mutfaklardaki o 17 saatlik cehennem mesaisi kurgu değil. İnsanın cebinde hayali bir bilet olması, mutfaktaki o 60 derecelik sıcağı serinletmiyor sonuçta. Üstelik bir gözlemcinin o dibe kendi iradesiyle inmesi, oradaki yapısal sömürüyü daha berrak bir zihinle analiz etmesini sağlıyor. O bataklığın içinde doğan biri, Paddy gibi, yorgunluktan başını kaldırıp sistemi Orwell kadar net dışarıdan göremezdi. İstediği an kaçabileceğini bilmek, orada kaldığı her saniyeyi daha bilinçli bir meydan okumaya dönüştürüyor. Lüks bir yalanın ardındaki sömürüyü, otel mutfaklarının gizli kas sistemini ancak dışarıdan o cehenneme atlayan, ne aradığını bilen biri bu kadar yalın anlatabilirdi.
Sistemin dışında duran bir gözlemcinin objektifliği, o boğucu atmosferi alıp evlerimizdeki rahat koltuklara kadar taşıyor. Başlangıçta anlattığımız o sahneye geri dönmek istiyorum. Paris'teki o ihtişamlı otelin yemek salonuna. Zengin müşterinin önüne konan, o asansör boşluğundan çöplerin arasına düşmüş tavuk. Bir yanda çöplerin içinden alınıp süslenerek sunulan o yemeği lüks sanarak, büyük bir iştahla bir statü sembolü olarak yiyen zenginler, Diğer yanda Londra'nın dondurucu sokaklarında çimento üzerinde uyumaya çalışan, polis tarafından sürekli rahatsız edilen evsizlerin sessiz çaresizliği. iki farklı dünya, iki farklı cehennem. Orwell'ın kendisi de bu yanılsamayı iliklerine kadar hissettikten sonra tamamen değişiyor. Dibe vurduğu o aylar onu eski imparatorluk polisinden bambaşka birine dönüştürüyor. Artık sokakta bir dilenciye para verdiğinde karşılığında minnet dolu bir bakış beklemeyeceğini söylüyor. İşsiz, umutsuz bir adamın enerjisiz görünmesini onu tembellikle yargılamak için kullanmayacak. Hayatın şatafatlı vitrinlerine artık asla aynı masumiyetle bakamayacak. Bu deneyim bir son değil, toplumun görünmez kıldığı insanları, mutfaklardaki o terli yüzleri, kaldırımlardaki sessiz gölgeleri anlama yolunda atılmış çok güçlü bir başlangıç. Onları yargılamadan önce sormamız gereken yepyeni bir soru bırakıyor kucağımıza. İnsan onurunu koruyan temel değer nedir? Toplumun bize biçtiği rol mü? Banka hesabımızdaki rakamlar mı? Giydiğimiz yeni takım elbise mi? Yoksa her şeye rağmen gökyüzündeki yıldızlara bakabilme özgürlüğümüz mü? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.